Arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Beni takip etmeyi ve evet, montla oturuyorum. Bugün yeleğimle oturuyorum. Çünkü sağ olsun Enerji ve tabii Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik zammından sonra bayağı Allah ışığı açmamışım lan geri. Bayağı güzel gelen elektrik faturamız, yaklaşık 2 katına çıkan elektrik faturamızdan sonra ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Allah bizi beterinden korusun Allah'ım diyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Bir an önce doğal gazımızın çıkması için ne yapmamız gerekiyorsa artık bir an önce yapalım diyoruz. Amin diyoruz. Yapacak da başka bir şey yok çünkü Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, yani doğalgazın ulaşamadığı, medeniyetin olmadığı yerler genelde soba veya elektrikle ısınır. O yüzden değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, biz de maalesef ve maalesef elektrikle ısınmak zorundayız. Çünkü başka şansımız yok. Klima da çalıştıramıyoruz. Klima çalıştıramamızın sebebi de çok enerjik bir şey, çok doğru bir şey değil. Havayı falan da kurutuyor. Çok kafayı, hadi biraz daha ayar yapalım şöyle, hoppacık. Her şeyi ayarında yapmasam ama bak güzel bir montumu böyle bir maç arifesinde almıştım. Orijinal ha bu renkler, söyleyeyim yani bizim rengimiz bu. Yani ben buna da çok ifrit oluyorum. Böyle turuncuya çalan, kırmızı vişneye çalan mor. İşte acayip işler. Evet, yayın başladı. Şöyle bir kendimizi de hemen paylaşalım. Şu böyle pırpır eden bir şey var ya, bu pırpır eden bir şey bana gıcık veriyor ya. Niye bu böyle oluyor? Geçti mi? Işıktan mıydı? Hadi canım. Niye ya? Işıktan olmasa gerek yahu. Vallahi geçti. İyi, hadi bakalım. Efendim şöyle bir kendimizi Twitter alemine hala bir gönderek bacım, hala bir gönderek. Galatasaray'ımız nereye koşuyor? Evet. Gel vatandaş gel. Hep beraber gel. Hadi bakalım. Yayıldık. Bekliyoruz. Ha çok komiyim. Vay. Yayıldık bekliyoruz. Efendim yayıldık bekliyoruz. Haydi bakalım. Böyle Twitter'ımıza bakalım. Hızlıca. Açaç abi konuşmanın zamanı geldi, eleştiriyoruz diye Fenerli olmuşuz. Heh. Samet'im gel babacım gel. Açtık baba gel. Gel Samet'im, yayın başladı. Gel. Fenerli olarak konuşacağım bu akşam. Space odalarında da konuştuk, Clubhouse odalarında da konuştum, sohbet odalarının dibinde de konuştum, üstünde de saldım. Bak kendime bir de Florya suyundan aldım Galatasaraylı olmak için. Okan Buruk hocam bak, suyumu aldım, Florya'nın suyunu. Doğası da var, yatıyorum kalkıyorum Galatasaraylı olabilmek için dua ediyorum. Galatasaraylı olmak için dua ediyorum. Sen kulaklarını kapat, oğlunla akşamları PlayStation oyna. Efendim Ramazan ayında herkese hayırlı uğurlu olsun. Oruç tutun Allah kabul etsin. Tutmayanı da Allah kabul etsin. Herkese Allah kabul etsin. Kimse zorlamak zorunda değil biliyorsunuz dinimizde. Zorlama yok. Babalar evet şimdi. Dün akşam bir sabotaja uğradık. Bugün bütün modemi resetledim, telefonu resetledim, bilgisayarı da resetledim. İnternetle ilgili olan her şeyi de kapadım. İnşallah bu akşam sabotaj yok. Bakalım vaziyet bize neleri gösterecek, neler olacak. Dediğim gibi yorumlarınızı da bekliyorum. Tatlış konuşacağız. Neyse dün yayındaydım. 3 kere yayın kesildi. Tekrardan başladık. Yayın kesildi. Başladık. Konsantrasyon gitti. Sonra dediler ki ya Okan Buruk açıklama yapacakmış. Nerede açıklama yapacakmış? İşte Haluk'a açıklama yapacakmış. Haluk kim? Gazeteci Haluk Bey. Tamam peki. Benim kapatayım bazen de ben de gideyim seyredeyim. Zaten 3 kere koptuğu için böyle bir düzensizlik oldu yayın içerisinde. Abi kapattık yayını. Baktım TV100'de işte 4 tane gazeteci Ersin Düzen'in programına konuk olmuşlar. Biri İbrahim Seten, Baron.
Bir de Haluk Bey, bir Murat Aşık vardı galiba. Kim var başka? Murat Aşık, Haluk, Seten, bir dersin düzen 4 kişiler toplamda. Dan Baron programı var İbrahim Seten'in YouTube'da. Tesadüfen birisi Twitter'da paylaşmıştı. Onu izledim. Orada işte şey diyor, Galatasaray'la ilgili konuya gelince Haluk Bey de onun moderatörü. Soruları hani Haluk Bey soruyor. Ondan sonra ve şeyde cevaplıyor. Seten de cevaplıyor. Diyor ki işte diyor Galatasaray'da diyor bir alemcilik var diyor. Bunun başında da diyor Okan Buruk çekiyor. İkinciye diyor Bay'ı koyarım. Üçüncüye diyor Torreira'yı koyarım. Dördüncüye de diyor Jakobs'u koyarım falan öyle bir sıralama yaptı. Gitti işte Orgel bu falan. Bunlar alemciler işte çok çalışmıyorlar. Şöyle böyle işte yok yönetimde şöyle kavgalar falan bayağı baba attı kesti tuttu. Bunun üzerine Okan Buruk kızmak için Seten'i aramış. Sen ne diyor, senin ağzın neredir diye. O da demiş ki, diyor bana kızmak için aradı. Ben de diyor, akşam programa çıkacağımı söyledim Ersin Düzen'le. Buraya demiş beni yani düzeltecek beyanını ver. Biz de yayınlayalım. Ben Ersin'i çok severim falan filan. İş röportaja dönüyor. Sözlü değil, yazılı. Yani daha doğrusu telefonla konuşmuşlar anladığım kadarıyla onu deşifre etmişler, yayına vermişler. Deşifre etmek, konuşulanı kağıda dökmek yani kelimelere dökmeye deşifre denir. Çok yaptığım bir şey olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Konuşmanın deşifresi kuvvetle muhtemel. O konuşmanın da Okan Buruk ben böyle bir şey söylemedim derse kuvvetle muhtemel ses kaydı da çok hızlı bir şekilde yayına verilir. Neyse meselemiz o değil. Meselemiz ne? Şimdi Okan Buruk diyor ki kızmış Okan Buruk. Kime? Bize. Biz Okan Buruk'u nasıl istifaya davet edermişiz? Bu bir kere çok kızılan bir şey. Sayın Okan Buruk nasıl oluyor da bana kızılıyor diyor, inanamıyor. Peki, şimdi niye kızdığımızı biz kendisine anlatalım o zaman. Bir de bu tarafından, bir de Madol'ün bu tarafından baksın. Kasımpaşa maçı da oynanan futbolun rezaleti yani Muslera gününde olmasa, herifler gününde olsa ilk yarıya 3 ile giriyoruz. Yani 3-4 ile giriyoruz. Yani penaltı pozisyonu çık. Yani biz bir tane atıyoruz, 4'te yiyoruz. Ne sarısı ne kırmızısı. Boş versen onları. Sarıya kırmızıya hocam takılma. Maçın ilk yarısı bitiyor. İkinci yarısı başlıyor. Futbolcuların aşırı üstün kendi gayretlerinden sonra biz öne geçiyoruz. Böyle 2 dakika üst üste attığımız gollerle falan büyük bir defans hatası falan. Maç böyle bir anda 1-0 galibiyetten 2-1 mağlubiyete, oradan 2-2, oradan 3-2'ye falan maçı kazanacağız. Yani kötü oynadığımız maçı kazanmak üzereyiz. Deplasmanda iyi durumdayız. 70 dakikalar falan. Yani burada artık maçı tutacak, skoru tutacak bir değişiklik bekliyor herkes. Yani çünkü futbol kötü. Hani direkten dönmüşüz. Hatta farktan dönmüşüz. Artık burada bir şey bekliyor. Ve yaptığın değişikliklerle beraber Kasımpaşa maçı berabere bitiyor. Arkasından İrfan Bey bütün Galatasaray'ın aklıyla dalga geçercesine komik beyanatlar. 100. galibiyeti Okan Burak'a bıraktık. Arkasından Kasımpaşa'nın sağ atmosferinin kendisini ve takımı gaza getiremediğinden bahsediyor. Zor bir şartta oynamışız orada. Nasıl bir statsa bu maşallah. Akustik olarak çok şahane kötüymüş. Atmosfer çok kötüymüş. Bu sebepten konsantre olamamışız. Hakem de zaten bıdı bıdı. Yani ben bundan önce zaten çıldırdım ve dün akşamki yayında verdim kalayı ve dedim ki İrfan Bey'le ben yollarımı ayırırım. Sonra İrfan Bey'in ne Fenerbahçeliği kaldı, ne sabotajı kaldı falan filan. Bu hiç Galatasaray'a yakışan bir şeydi. Galatasaray profesyoneli olan, yani Galatasaray'ın ekmeğini kazanan, Galatasaray arması altında hizmet eden herkes başımızın üstünde yeri var. Ama kimse kusura bakmasın. Kimse hiçbir Galatasaraylı'yı, hiçbir Galatasaraylı'nın profesyoneli hiçbir Galatasaray aptal yerine koyamaz. Maçtan sonra diyeceğin şey şuydu. Bu maçla ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Kötü oynadık, galip gelebilirdik. Son dakika yaptığımız bir küçük hata bizi beraberliğe getirdi. Hiç yoktan iyidir bir puan. Daha serimize devam ettiriyoruz. Liderler aramızda puan farkımız 5. Elimizden geleni yapacağız. Biz bu
maçı oynadık, bitirdik, bu şekilde getirdik. İnşallah daha çok çalışacağız. Önümüzde bir zaman var. Bunu telafi edeceğiz. De aynı bak ne kadar kolay. Bak hiç kimseye sataşmadım. Futbolcuyu da korudum, takımı da korudum, kendimi de korudum. Standart abi. Bak standardı bozma. Bu cümleler kuruldu çünkü zamanında. Teknik direktörler tarafından. Bozma standart. İçeri giriyorsun. Kuvvetle muhtemel içerideki işte iletişimcileri, Okan Buruk falan ne diyelim hani kötüyüz diyemeyiz dedik. Ders olacak diyemeyiz onu da dedik. O kredimizle bitirdik. Şimdi beni topa koyarlar, onu koyarlar, bunu koyarlar. Abi bir şey göstermem lazım. Taraftarı göster, işte ambiyansı göster, hakemi göster, onu göster, bunu göster. Yani bir ara Çinlerin boyuna falan girmişti iş yani. Hakikaten bir ara Çinlerin boyunda falan gidiyorduk. Neyse. Herhalde dedim İrfan Bey'in anlattıklarını Okan Buruk bu yayında düzeltecek. Çünkü yönetim de çok sessiz maçtan sonra. Eyvah dedim yani. Herhalde iyi bir şey gelecek. Yorum geldi Sinan'dan. Kardeş, adaşlarım selamlar. Tam Lemina sakat diyeceği zaman Lemina'nın kendisi sakat değilim dedi tüh. O da var tabii. Lemina onu şöyle kıvırtmaya çalıştı. Yani ben 6 haftadır idman yapmıyordum. Maç eksiğim vardı. Çok yüklenmiştim Fenerbahçe maçında. Tempolu bir maçtı, zor bir maçtı. O maçtan sonra bir de bu maçta iyi bir performans gösterdim. Teknik ekip beni korumak için kenara avluya getirdi işi. Ondan sonra teknik ekip de bunu böyle açıklasaydı herhalde kimsenin bir itirazı olmazdı. Yani biz bir sonraki maçları da düşünerek ki düşünme önündeki maçı kurtar. Niye bir sonraki maçı düşünüyorsun? Düşünerek Lemine'yi ondan aldık desem o da bir komedi onu da diyemiyor. Oradan da çünkü eleştiri gelecek. Hep kafada şey var. Hep bir taraftar tarafından eleştirileceğim. Ne desem eleştirileceğim. O zaman ne diyeyim mesela? Ben bunu nerede yapmıştım ya sakat demiştim. Herif sakat değildi ama ben onu oyundan almıştım. İşte orada yemişlerdi. Dur bakayım ya. Bir gayet burada da yerler be. Ben bunu yediririm be. Ya geldi iş. Anladın mı? Lemina sakattı. Hani vardı ya. Oyuncuyu niye değiştirdiniz? Adam gidiyordu. Abi adam sakattı. Sonra bir tane görüntü uyduruldu. İşte her yerde yatarken bacağım ağrıyor falan filan dedi. Oyundan çıkartıldı. Şudur budur falan. Bu arada TRT Spor'ta Arsenal PSV maçı var. Arsenal gol attı bir tane. Çok güzel. Orta işte böyle olur. Boş kalede gol böyle atılır. Ümit ederim ki Okan Buruk Arsenal'i seyrediyordur. Bu teknik direktörün ve bu futbolcular herhalde ömürleri boyunca haftada 3 maç yaptıkları için İngiltere'de hiç taktik çalışmadan bunları yapıyorlar. Çok acayip işler oluyor. Demek ki bu PSV Eindhoven, PSV ve sevgili Arsenal çok ulu ve yüce teknik adamlara sahip. Onlar da hiç teknik adamlar taktik çalıştırmadan da bu takımlarını ve futbolcularını geliştirebiliyorlar. Çok enteresan Okan Hocam. Geliyoruz şimdi. Neyse açıldı. Okan Buruk ne demeye başladı? Rakiplikte dedi. Biz alemci değiliz. Bir. Geçen sene de bu kadar alemciydik zaten. Yani geçen sene de zaten biz alemler yapıyorduk. O zaman maçı kazandığımız için hiç bunlar ön plana çıkmıyordu. Hayır, yanlış. Hala işin farkında değilsin Okan Buruk. Bak hala hiçbir şey farkında değilsin. İşte yani maalesef neyse kurmayacağım o cümleyi ya. O cümle cebimde o sonra kuracağım bir cümle. O sonra kuracağım cümle. Şimdi kurmayacağım onu. Gene panikle çıkmışım diyorsun ki ya kardeşim biz geçen sene Erden Timur vardı. Geçen sene seni kollayan bir Erden Timur vardı. Geçen sene takımını toparlayan bir Icardi ve oynadığın bir futbol vardı. Kimsenin gözüne batmıyordu. Ama geçen sene de haber oluyordu. Geçen sene de bu yanlışlıklar yapılıyordu. Ve sadece maalesef hasılat ediliyordu. Okey? Bu kadar. Geçen sene yapıyorduk biz ses olmadı da şimdi mi yapınca ses oldu? Şimdi yapınca ses oldu. Top dedi, kaleyi direkleri geçmiyor. Top çizgiye geçince ses olmuyor babacığım. Türkiye burası. Alışacaksın. Top çizgiye geçmedi mi
Oklar seni bulur. Baba kusura bakmayacaksın. Sen gittin Real Madrid'i tut dedin, Manchester City'yi tut dedin. Sonra güldüğün işte City'nin haline bak, Real Madrid'in haline bak dedim. Çünkü çok o zamanlar iyi futbol oynuyorduk. Böyle bir kendine çok emin konuştun. E o Arsenal şov yapıyor. O dakika 22-0 oldu. Arsenal futbol dersi veriyor. Deplasmanda PSV'ye top getirmeler, sol kanattan bindirmeler. Müthiş gidiyor bir şeyler baba. Üf, Arsenal müthiş. Sonra gene devam ediyorsun konuşmaya. Diyorsun ki bir aydır oğlumla Florya'da yatıp kalkıyoruz. Yatma abi. Yatma. Arabesk söylen bunlar. Nasıl ki sabaha kadar çalışması gerekiyor. Çok çalışmaları gerekiyor söylemi. Benim tarafımdan doğruysa onlar tarafından da işte hoca antrenman yapacaktı işte geç abi geç. Dedim bir önceki yayında. Okan Buruk şu anda çözümü bilmiyor. Bilmediği için de kıvranıyor. Farkında o da kıvrandığının. Farkında o da çaresizliğinin. Ne yapacağını düşünüyor. Ne yapacağım? Nasıl sıyrılırım diyor. Çok şükür diyor. Gene elendik. Şu Avrupa rezaleti bitti. Geçen sene de bu zamanlar bitmişti. Bitirtmiştim bir şekilde. Bu sene de bir şekilde bitirdim. Çok şükür. Şimdi diyor 3 gün yatacağım. Cumartesi oynarım. Pazartesiye, salıya kadar takımı yatarım. Salı idman başlar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Haftanın 4 gün idmanı basarım ben bunlara. Geniş. Nasıl olsa maç yok, bir şey yok. Ferah, fesah, dinlene. Takımda zaten şimdi Yunus gelecek, Morata gelecek. Toparlanacağız. Biraz da idman yaparız. Biraz da taktik idman yaptırırım ben bunlara. Ondan sonra bir iki dokunuş yaparım falan. İşte Mertens orada dinlenir, onu oynatarım. Yırtarım ucun tarafını. Ondan sonra bir üçlüye dönerim, bir dörtlüye dönerim. Zaten maçlar biraz zor ama biz oraya kadar da toparlar takımı oturturuz. Yürür giderim diye düşünüyor şimdi kafada. Elendi ya Avrupa'da. Rahatladı. Gülüyordu zaten maç sonunda. Rahatladı çünkü adam babacık. Sonra Florya'da oldu. Ya babacım çok merak ediyorum. Ali kardeşimiz okula gitmiyor mu ya? Vallahi bu çocuk okumuyor mu? Ne oldu bu çocuğun? Okulunu mu dondurdunuz? Yani okuma, lise talebesi mi, ortaokul talebesi değil mi bu adam? Ne iş var abi Florya'da teknik direktörle beraber, babayla beraber? Ben ömrü hayatımda böyle bir şey duymadım ya. Ya Fatih Hoca getirmesine getirirdi. Kızlarına adam hasret yaşadı ya. Adamın canı yok muydu Fatih Hoca'nın? Ne daha el kadar bebelerini bırakıp takımın başına geçtiğinde. İşte piknik oluyordu. Geliyordu kızları. İşte yani özel herkesin, bütün oyuncuların hali. Baba, Minit'in çocuğu orada, evinde. Sayın Okan Buruk'un çocuğu yanımızda. Kampta. Yetmiyor statta. Yetmiyor deplasmanda. Ya tamam Ali Bey, Ali kardeşimize Allah şifa versin. Kimsenin bir şey dediği yok da. Baba sal bizi ya. Bir sal çocuğu ya. Sonra halının altına süpürülen bütün pislikler bir anda çıkmaya başlıyor. Vay efendim Ali Florya'da idman kesiyormuş, taktik toplantılarına giriyormuş, yok transfere karışıyormuş, yok taktiğe karışıyormuş, yok babacık böyle yapsana, babacık şöyle yapsana diyormuş. Yazıyor millet işte dedikodular. Ben söylemiyorum. Ben bilmiyordum böyle bir şey. Yok işte onun anası, bunun babası, onun sevgilisi, bunun karısı, onun uzatmalısı deplasmanlarda cirit atıyormuş. Yok yönetim kurulu üyelerinin akrabaları, eşi dostu deplasman otellerinde cirit atıyormuş. Yok bazı üyeler, ünlü, ünsüz üyeler cirit atıyormuş işte Instagram'dan story paylaşıyorlarmış, herkes görüyormuş otelde. Baba bu ne ya? Dingo'nun ahırı mı burası babalar ya? Galatasaray Spor Kulübü burası ya. Yani bırak Galatasaray Spor Kulübü, yani hiçbir kulübünde o RFS, yenilik RFS'de bile bu kadar lakaytlık olmaz ya. Siz hayırdır ya? Baba sen hayırdır? Aile kardeşim hoş abi şampiyon olabilirsen. Baba anneciğim sen de aynı soruları sorma ya. Değiştir biraz kendini, geliştir. Bilmiyorum. 12 maç var. Sence olur muyuz? Ben sana sorayım. Bilmem. 36 puan var alınacak. Sence bu 36 puanın kaçını alırız bu futbolla gelişmezsek?
Ben azını alırız diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Ya onlar da azını alır. Biz de azını alırız. Bence. Bakalım göreceğiz. Yani şu an yani hala İbre bizden tarafa. Bu şimdi Alanya maçı maalesef takım için çok stresli oldu. Yani hem iyi futbol oynanacak, hem galibiyet alınacak, hem pozisyon verilmeyecek, hem şu hem bu. Yani bir sürü bir şey var yani ortada yapılması gereken. Bu da hem Okan Buruk hem de takımı strese sokacak. O yüzden de bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Şimdi takımı kampa götürüyormuş. Neyse dur şu yayına döneyim. Florya'da Ali ile sabahlıyoruz oğlumla dedi. Bir ayda 9-10 maç oynadık takımın zaten alem yapmaya vakti yok, hali yok dedi. Abi yani döndün, işte bir gün off verdin ya da işte hani işte çarşamba akşamı oynadın. Perşembe İstanbul'dasın. Takım bir rejenerasyon yaptı. Onun akşamı da aleme çıkamıyorum ya da cuma akşamı. Pazar maç var diyelim. Ya da pazartesi maç var. Çarşamba oynamışım. E, Perşembe de çıkar, cuma da çıkar, cumartesi de çıkar. Bir pazara çıkartmazsın, içeri alırsın. Sen herkese öyle. Florya'da kalıyorsun da Florya dağın tepesinde mi baba? Merkezi bir yer Florya dediğin yer. İstanbul'un göbeği neredeyse yani. Oradan ben sana arabayla gidilecek yarım saatlik mesafede 50 tane mekan sayılır yani. Kim sana o saatte çıkıp girdiğine mi hesabını soruyor? Kapıları mı kilitliyorsun sana ondan sonra çıkış yok mu? Saat ondan sonra çıkış yok mu baba? İstediğin yere gidersin. Bu da bir mana değil. Efendim sonra diyorsun ki çok yoğun maç programından dolayı bunu bir basın toplantısında daha söyledim. Ve kimse bunun üstüne gitmedi. Ben hayretler içerisindeyim. Yani gerçekten hayretler içerisindeyim. Bunun nasıl üstüne gidilmedi? Nasıl bir infial yaratmadı bu iş? Ben anlamıyorum. Dedin ki çok maç oynuyoruz. Takımı ancak dinlendirip maça çıkıyor diyorum. Taktik idman yapmaya imkanımız olmuyor dedim. Ve bunu ikinci kez söylemiştim. Basın toplantısında bu verdiğim röportajda. Diyorsun ki taktiksel antrenman yapacak vaktim yoktu. Şimdi az önce bantı başa sarıyorum. Televizyon ne güzel bir şey. Arsenal 2-0 önde PSV'ye karşı. Ve bu Arsenal'in de liginde 20 tane takım var. Bunlar FA Cup oynuyor. Bunlar Avrupa Kupası oynuyor. Bunlar kendi liginde oynuyor. Oynuyor babam oynuyor. 3 günde bir, 2 günde bir maç yapıyor. Bu Arsenal'ın teknik direktörü Arteta mı dedi şimdi ne yapıyor? Takımı mental olarak hazırlayıp sahaya mı sürüyor? Bu kadar mı? Dinlendiriyor. Mental olarak sahaya sürüyor. Hiç taktik çalışmıyor değil mi? Baba bak burası Galatasaray. Kimse aklıyla alay etme. İkidir bunu söylüyorsun. İkidir. Bunu kimse sana yüzlemiyor. Ben hayretler içerisindeyim ya. Ama gerçekten hayretler içerisindeyim. Bugün tweet yazdım bununla ilgili. Baba. Yani dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ya bak elime 300 milyon euro takım verilmiş. Oğlumun kendimin en büyük hedefini, idealini gerçekleştirmiş. Galatasaray Teknik Direktörü'nün 2 senenin şampiyonuyum. Artarak giden bir eğilmen olması ve çok daha iyi futbol oynatmam gerekirken az transferle çok iyi futbol. Transferin bokunu çıkartmışım. Galatasaray'ı batırmışım. Çünkü transferleri sen yaptın Okan Buruk. Öyle dediğim için sana böyle söylüyorum. Kusura bakma. Ben yaptım dediğim için bir basın toplantısında. Tamam sen yaptıysan bunun ceremesi sende baba. Kimse kusura bakmayacak. Tamam mı? Ya düşün 300 milyon avroluk takım kuruluyor sana. Fenerbahçe maçına 199 milyon avroluk takımla çıkıyorsun. Rakibin 99 milyon avroluk takımla çıkıyor. Maç golik rakamlarıdır. Yanlış anlaşılmasın. O taraflı siteden almadım. Göteborg'la maçı berabere bitiriyoruz. Şutun yok. Kornerin yok. Atağın yok. Kendi sahanda. Rezilleri oynatıyorsun Galatasaray'a. Herkes istediğini aldı ama rekortmen hoca gene bir derbiden daha galibiyet daha işleminden puan farkını arttırarak çıktığıyla şakşaklanıyorsun. Sonra AZ rezaletleri, hadi onu geçiyoruz. Ailemler, içmeler falan, doğum günler. Günümüze geliyorsun. 300 milyon avroluk takımla Kasımpaşa'da rezilleri oynuyorsun. Rezilleri oynuyorsun. Ve diyorsun ki ben
3 günde bir maç yaptığım için takımı çalıştıramıyor. Ne acı bir şey bu ya. Vallahi ne acı bir şey bu ya. Ya bu şey gibi mesela bak. Ya hep böyle örnek veriyorum kusura bakmayın ama yani hakikaten deliriyorum ve kendimi tutmam gerekiyor. Daha kötü bir şey söylememek için. Ya maden ocağında 12 saat çalışan adama mesela sen diyebilir misin ki az çalıştın, çok çalıştın? Hı? Mesela diyebilir misin baba? Ya da ne bileyim tarlada çalışan bir adama mahsulünü toplayan. Ne bileyim ya bir sürü bir şey var yani örnek verilecek. Ya da bir çok iyi maaş verdiğin, çok büyük beklentilerle aldığın bir CEO mesela. Yönetim kuruluna şunu diyebilir mi? Ya babalar kusura bakmayın da yani çok yoğun bir toplantı trafiğinden geçiyoruz. Ekiplerle toplantı işte ziyaretler, koşturmalar falan. Yani o yüzden ekibe bir şey yapamadım yani bir dokunuşta bulunamadım diyebileceğine inanıyor musun sen? Yani eğitim veremedik ekibe çünkü çok yoğun bir tempodaydık yani. Yani yazın oluyor bizde mesela. Ama iş yaza bırakılmıyor. Mesela Bodrum'da yaz sezonu şirketlerin en yoğun e, çalıştıkları dönem. Günde neredeyse 20 saat çalışıyorlar. Ürünleri satabilmek ve para kazanmak için. Onlar da hazırlıklarını ne yapıyor? Kıştan başlıyorlar işte. Şubat, Mart'ta hazırlıklar başlıyor, eğitimler başlıyor. Nisan, Mayıs çünkü sezon başlayacağı için artık oralarda tempo artacağı için Şubat, Mart bütün hazırlıklar bitiyor, bütün eğitimler alınıyor. Herkes rotasını çiziyor, herkes pozisyonlamasını alıyor, işe başlıyor. Ama orada bile aralarda frene basıp bir check yapıyorlar. Sen dünya kadar maaş alıyorsun, dünya kadar imkanın var. Galatasaray'ın teknik direktörüsün. Elinde 300 milyon dolarlık takım var. Ve diyorsun ki biz 3 günde bir maç yaptığımız için taktik idman yapma şansım yoktu. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. 3 kuruş paraya alın terini döken işçinin oraya gelmek için harcadığı emeğe, paraya böyle ihanet edilmez Okan Buruk. Kimse kusura. Ben ömrü hayatımda böyle saçma bir mazeret duymadım. Fatih Hoca'nın hakikaten bir canı yoktu. Baba dalga mı geçiyorsun ya? O da 3 günde bir maç yaptı. Ya bize gelen bütün antrenörler 3 günde bir maç yaptı. Senin ilk senen hariç. En büyük şansın oydu. En büyük şansın ilk sene ne Avrupa Kupası vardı ne Türkiye Kupası vardı. Ya Türkiye Kupası'na sonradan mı katıldık onunla elendik bir şey oldu. 30'da bir 15'te bir maç yapıyordun ya. Lay 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 maç yapıyordun o zaman. İstediğin gibi antrenmanla istediğin gibi çalışmalar. Bu arada Arsenal gol attı. Golü hala check ediyor var. 3,5 dakika oldu. Demek ki yurt dışında da bu var checkleri offside mı değil mi? Bayağı bir check ediliyor şu anda. Bakalım nereye varacak iş. Şu anda 3-0 önde. 4, ya pardon. Üçüncü gol attı. Gol mü değil mi ona bakıyorlar. 3,5 dakikadır offside var mı? Var onu analiz ediyor. Demek ki dünyada da bu işler böyle oluyor. Sadece bizim ligde olmuyor. Herhalde orada da kuvvetle muhtemel şey yapıyorlar. Söyle adını. Ha gol çek dedi. Ne oldu? Gol mü geldi? Ha top oraya geçtiği için offside. Tamam. Offside var mı yok mu tartışmasında yokmuş. Yok olduğu ortaya çıktı ve golü verdiler. 3-0 Arsenal önde. Bu maç bayağı bir yere gidiyor. Ve çalışmadı. Aha. Arsenal oyuncu değiştirdi 34. dakikada. Lewis Skelly'yi oyundan aldı ve oyuncu içeri soktu. Aha. 3-0 önde olan Arsenal değişiklik yapıyor. Türkiye tarihinde yok böyle bir şey. Adamlar 3-0 önde oldukları maçta oyuncu değiştirdiler. Ve hala da basıyor herifler bak. Bir de birbirlerini yönlendiriyorlar. Müthiş maç oluyor yani. Müthiş maç. Derslik. Çalışmayan takımlar böyle oluyor demek ki yani. Biz de çalışmayınca böyle olacaksın demek ki herhalde. Herhalde bu adam da çalışamıyor. İlginç. Gerçekten Okan Buruk. Gerçekten sana yazıklar olsun Okan Buruk ya. Bak yani sakin kalmaya çalışıyorum olmuyor. Ya uçağa atlayıp gelen var. Avrupa'dan gelen var. 3 kuruş aldığı 40-50 bin liralık maaştan dişini arttırıp oraya maç seyretmeye gelen var. O adam günü geliyor, mesai yapıyor, güvenlikçi arkadaş, ne bileyim taksici arkadaş, dolmuş şoförü 12-16 saat direksiyon sallıyor.
ne bileyim bakkalda çalışıyor, markette çalışıyor. Sırf Galatasaray yanında olmak için atlıyor geliyor. Ve sen diyorsun ki baba ben çalışamadım ya. Çok maç oynuyoruz biz ya. Çok yorulduk ya. Yuh! Yuh! Ve sen bunu 2 kere söylüyorsun ve yönetimden bir kişi çıkıp da ya Okan Hoca sen ne anlatıyorsun ya nasıl çalıştırmıyorsun sen? Arkadaşlar Sportify ya ben Dursun abinin yerinde olacağım var ya yıkarım o kapılar falan kırılır ya. Benim teknik direktörüm diyecek ki ben taktik çalıştıramıyorum ben yıkarım ortalığı ya. Yani yukarıdan aşağı bir başlarım ben Sportify Yani Florya'nın o 4 kapısından da bir girerim içeri. Beni kimse tutamaz ha. Ya herhalde benim dışında birçok Galatasaray'ı da tutamaz ya. Ya düşünebiliyor musun? Galatasaray başkanısın ve senin dünya para verdiğin zorluklar içerisinde transfer yapıp takımı yürütmeye çalıştığın bir ortamda teknik direktör diyor ki ben çalışamadım abi diyor. Ya İrfan çıkıyor diyor ki atmosfer ya çok kötüydü ya işte ne yapalım. Atmosfer kötüydü. 100. galibiyet Okan Hoca'ya bıraktı. Siz zannediyorsunuz galiba o arkadaşının kulübünden hani Başakşehir'de arkadaşının kulübünde takılıyorum falan sanıyorsunuz siz hala ya. O kafadasınız siz. Galatasaray'da olduğunuzu biz size öğretememişiz. Çok özür dilerim ya. Gerçekten Okan Buruksan'a da yazıklar olsun ya. Altyapısından girdiğin Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu unutmuşsun ya. Vasat diye bağırdığın Tudor en azından bir şeyler yapıyordu, anlatıyordu ya. Vasat diye bağırdığın Tudor bir şeyler anlatıyordu. Ona da dil uzattın sen. Sinancığım bir soru sormuşum. Hemen seninle cevaplayayım. Tüm bu söylediğiniz bilimsel gerçekleri konuşmak yerine bizim akıllı bildiğimiz taraftarlar Erden Timur diyor. Kimse de demiyor ki ne alaka. Sürekli bir Real Madrid City vurgusu. Kardeşim biz senden Real Madrid değil PSV Club Brugge olduk dedik. Sakatlık falan olmuştur belki. Nerede sakatlık olmuştur Ali'cim? Ne için sakatlık olmuştur dedin ya? Lemina için mi söylüyorsun? Lemina'da sakatlık yok. Lemina da öyle istedi. Yani öyle uygun gördüler. O bir tane kağıt var. O kağıttan böyle bakıyorlar, çok çalışıyorlarmış gibi orada taktikler yazıyor. Ne o formasyonda oynayacağını falan. Böyle her oyuncu girmeden böyle İrfan Bey kağıdı açıp böyle 15 dakika bir şey anlatıyor ya. Sanki o anda onu anlatması gerekiyor. Yani orada açacaksın. Yani dünyada herhalde gösteriyordur. Yani formasyon değiştireceksen 3'ten 4'e ne bileyim hücum varyasyonunda mevkileri falan değiştireceksen dersin ki seni ben buraya alıyorum, bunları da buraya atıyorum, bunu da buraya atıyorum. Şu formasyona geçiyoruz dersin. Bir tane oyuncu değişikliği için sana pardon kardeş kusura bakma ben orada uçtum anneciğim ya. Ben zannetmiyorum ya. Lewis bayağı sağlam çıktı herif yani. Herhalde daha fazla fark arttırmayayım mı demek istedi. Anlamadım. Sakatlık olduğunu düşünmüyorum ama doğrusu aklıma gelmedi. Yani sakatlık da olmuş olabilir. Yani Arsenal'in şu oynadığı futbola bak. Yani şu Arsenal olamadık ha. Hadi bırak. Real Madrid Sinanç. Ben de Real Madrid falan olalım demiyorum. Yani ama abi yani milletin gıpta ettiği Osimhen var. Ya geçen sene mesela bak kimse uyanmadı ya. Adam dedi ki bak delir miyim? Ben de demeyeyim de kim dedi? Sen bunlara bir tek ben mi dikkat ediyorum ya? Icardi'ye top indiremiyoruz dedi. Icardi'yi daha çok topla buluşturmamız gerekiyor dedi Okan Buruk. Hatırlıyorsunuz değil mi? 3-4 kere bunu söyledi geçen sezon. Bu sezon da söyledi. Icardi'yi topla buluşturamıyoruz geyiği vardı hani. 3-4 maçta söylemiştir. Hatta dur bakayım. Şurayı hemen arayayım. Icardi topla buluşmuyor diye yazalım bakalım ne çıkacak. Bak ilk yarıda bir şut. Her 24 buluşmada bir gol atmış. Benim topla buluşmam gerekiyor. Mario Icardi 2022. Benim topla buluşmam gerekiyor. Topun bana gelmesi benim topla buluşmam gerekiyor. 2 kere fırsat buldum. Gol oldu. Üçüncü ise top direkten döndü diyor. Nasıl? Güzel değil mi? Nasıl? Güzel değil mi? Yani Okan Buruk. Sen onu topla buluşturacaksın. Sayın Okan Buruk. Yani şu beğenmediğiniz neydi? Güvenç Kurtar. Kocaeli falan.
Bunu hep anlattım daha önceki yayınlarımda da. Bir anekdotunu anlatıyor A Spor'da. Herkes beğenmez Güvenç Kurtar'ı. Önemli benim beğenmemiz. Diyor ki Saffet Sancaklı'yı aldım. Saffet'e dedim ki seni gol kralı yapacağım. Senden tek isteğim var. Git ceza sahasında dur. Yorma kendini. Ama gol atacağın noktalara git. Hep ona son vuruş çalıştırdım. Kafa vuruşları, ayakta sağda solda vuruşlar çalıştırdım bütün antrenmanda. Diyordum ki git orada dur. Nasıl olacak abi ben gol kralı olacağım? Demiş ki ben sana o topu getireceğim. O da benim işim. Ona sen karışma. Ve ben diyor o topu ceza sahasına getirdim. Ve o adam o toplarla buluştu, golleri attı, gol kralı yaptım Saffet Sancaklı'yı diyor. Bak ne kadar basit. Senin elinde Icardi var. Senin elinde Icardi var. Gol kralı oluyor ama adam kendi çabasıyla. Adam kendi çabasıyla. Ve sen topu indiremiyorsun diye diyorsun ki Icardi'ye daha çok topla buluşturmamız lazım. Bunu kim yapacak abi? Taraftar mı gidip mesela topu Icardi atacak ya? Dalga mı geçiyorsun sen babacığım? Ve oradan buraya geldiğinde de diyorsun ki taktik idman yapamadık. Sonra diyorsun ki transferlerimiz var. Onlar da takıma daha uyum sağlayamadı. Sağlayacak. Peh. Peh. Ve en son en bomba. Diyorsun ki bana istifa yazanlar Fenerbahçe'dir. Yuh. Yuh. Bak büyük antrenör nasıl oluyor biliyor musun? Fatih Hoca'ya da insanlar çemkirdi. Fatih Hoca da çok sinirli birisi. Sen bizden daha iyi tanıyorsun Fatih Hoca'yı. Sen bizden 10 kat, 1000 kat daha iyi tanıyorsun. Adamla çalışmış insansın. Sence Fatih Hoca olsaydı ne derdi? Ha? Bir düşün bakalım ne derdi? Diyeceksin ki Galatasaray taraftarını anlıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Daha iyisini bekliyorlar. Biz de daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmesinler. Bir sonraki maçta göstereceğimiz performansla onlarla barışacağız. Onların gönlünü kazanacağım. Ha, bitti. Ne oldu? Alçaldın mı? Küçüldün mü? Yok City'yi tutsunlar. Yok ben eleştirileri kulağımı kapatıyorum, dinlemiyorum, umurumda değil. Onlar zaten Fenerbahçeli. Baba sen hayırdır ya? Sen taraftara böyle yürüme hakkını nereden buluyorsun ya? Seni oraya getiren taraftar, seni yücelten taraftar. O takımın 55 bin kişi stadı dolduruyor. Arkanda dağ gibi duruyor o takımın. Yani sen de yine sen de taraftarın senle. Seni tribünlere çağırıyor. Bana göre hiç hak etmiyorsun. Bir de ahkam kesiyorsun paşam ya. Senin bu dediklerini senin suratına vurmayan Ultra Aslan'a yazıklar olsun. Taraftar oluşumu yani Ultra Aslan. Politik oluşum. De taraftar oluşum. Tırışka. Geç. Geç. Taraftar oluşumu bir kişi taraftara laf ettiği an karşısında biter. Taraftara laf ettiği an karşısında biter. Şimdi değil. Bu Fenerbahçe açıklaması için söylemiyorum. O City açıklaması için söylüyorum. O zaman Okan Buruk'un karşısında mıh gibi duracaktın. Had bildirecektin. Buna had bildirme denir. Ha efendim Ultra Aslan'a her şeyi sokuyorsunuz. İşinize geldi mi Ultra Aslan, işinize gelmedi mi Ultra Aslan. Ultra Aslan nerede durduğunu bilmiyor ki ben onun nasıl davranacağımı bileyim. Ultra Aslan Galatasaray siyasetinin içinde yer almış bir oluşum maalesef şu anda. O yüzden de kimse kusura bakmayacak abi. Madem taraftar oluşumuysa Sayın Ultra Aslan, taraftar oluşumu gibi davranacak. Taraftara Manchester City'yi tutun diğer Okan Burak'a diyecek ki hop burası Galatasaray hocam. Biz Galatasaray'ı tutarız. Sen de bir tane Galatasaray hocası olduğunu hatırla dersin. Mevzu orada kapanır. Herkes bir yerine oturur. Herkes bir yerini bilir. Tudor'un içinden geçtiniz. Torrent'in içinden geçtiniz. Bilmem kimin içinden geçtiniz. İşinize gelmedi mi? Milletin içinden geçmesini biliyorsunuz. Prandelli'nin içinden geçtik. Mancini'nin içinden geçtik. Söylesene Fatih Hoca bu takımda oynuyor. Fatih Hoca'yla bile takıştınız ya. Sayın Ultra Aslan. Yanlış mıyım? So what? Ya şimdi? Vaziyet?
Değil mi? Enteresan işler. Enteresan işler. Yani o yayını dinledim. Sonra bekledim ki İrfan Bey'in açıklamasından sonra ve Okan Buruk'un dün akşamki açıklamasından sonra şu saate kadar bir yerden bir yalanlama gelsin. Yani ben öyle demek istemedim. Laflarım çarpıtıldı. Biz alem yapıyoruz demedim. Ben öyle demedim. Ben şöyle demedim. Yani demedim onu demedim. Değil mi? Diye bir cümle bekledim. Ama maalesef bu saate kadar hiçbir açıklama yönetim tarafından gelmedi. Tahmin ediyorum. Yönetim de maalesef açıklama yapılacak. Ortada bir şey görmemiş. Demek ki açıklama yapmak istemedi. Yazık. Onlar da bu gidişatın farkındayız. Futbol bizi de tatmin etmedi. Okan Hoca ile ivedi şekilde konuşacağız. Gereken önlemleri alacağız. İyi günde kötü günde de buradayız. Puan farkımız 5. Biz takımımıza güveniyoruz. Hocamıza güveniyoruz. Bizim üstümüze düşen ne varsa yönetim olarak yapmaya hazırız. Okan hocamız zor bir süreçten geçti. Bilmem neden geçti. Ağız birliği yap. Çık. Kötü günde de konuş. Ne var ki bunda, ne korkuyorsunuz? Kimse sizi yuvalamaz ki. Yuvalasa ne olur? Yücelirsin. Cuesta sorusunu sormak hata belki İbrahim Bey. Evet. Ama İbrahim Bey'in mikrofonlardan kaçması daha büyük ayıp. O da taraftarlığa saygısızlık. Kazanırken konuşuyorsun gıdık 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 gıdık. Herkes konuşuyor. Kaybettiğinde de çık konuş. Niye konuşmuyorsun? Bayılıyorum ben bu işlere ya. Benden bilmesinler abi, bana söylesinler. Ben çıkmam abi. Ben de çıkmam abi. Ben niye çıkıyorum ya? Kazanırken konuşuyorum baba. Yok ben de çıkmam. Ha sen çık baba, ben de çıkmayayım. Abi sen çık. Abi ben sesim kısıldı, nezdeyim falan. Herhalde böyle oluyor abi. Kimse konuşmak istemiyor. Böyle kötü durumlarda. Asıl kötü durumlarda yöneticilik budur. İyi günde yönetici baba ben de olur. Ben de çıkar konuşurum. Hocam abi burada konuşuyorum. Mesele kötü günde takımın yanında duran yöneticiliktir. Okan Buruk dönse İbrahim Bey dese ki ya kardeşim ya da sportif aşının tamamına ya da başkana. Ya başkan sen bir sportif aşıyı verdin. Baba maçı kötü bitirdik. Bana Okan Buruk istifa yazıyorlar. Ya biriniz de çıkıp 2 gündür beni korumadınız ya. Beni savunmadınız dese ne diyeceksiniz? Ha belki de diyeceksin ki ya Sinancığım sen de farkında uyanmadın galiba duruma. Belki yönetim de pek bu durum içine sindirebilmiş değil. O da biraz Okan Hoca böyle bir silkelensin de kendine gelsin istiyor. Değil mi? O yüzden de biraz belki müdahale olmuyor. Üstüne paratoner olarak üstüne çekmek istemiyor. Böyle bir yol buldu. Gidiyor. Yani biraz Okan Buruk'un da burnu sürtsün istiyorlar belki. Baba onun da kolayı var. Çıkarsın, korursun. Akşamına Dursun Başkan der ki evdeyim. Kasımpaşa deplasmanına gelmedim. Rahatsızlığım sebebiyle. Yarın sabah statta toplantı. Saat 9'da, 10'da, 11'de. Bütün sportif AŞ'yi Okan Buruk ve İrfan Hocam'ı çağırın gelsin. Oda makamında bekliyorum. Kahve içeceğiz ya da Ramazan olduğunu unutmayalım. Bir konuşalım. Okan Hocam ya sen hayırdır? 2'dir taktik idman yapamıyoruz. Taraftara burun kıvırmalar. 6 haftadır oyunda bir gelişme yok. Geri gidiyoruz. Senin yüzünden bak bir ton para harcadık. Ben şu anda bir bilançoları yayınlayacak, içinden geçecekler. Yok Cuesta'lara, Niceler'leri aldık, içinden geçiyorlar. Bütün ekibin. Sen hayırdır dese ne diyeceksin? Sayın Okan Buruk. Diyecek bir şey yok. Demek ki yani taraftar önünde, kamuoyunda önünde Okan Hoca'yı koruyup kapalı kapılar ardında da gerekli müdahaleleri yapabiliriz. Şimdi sonra ne oluyor? Sonra ne olacak? İşte herkes etindeki taşı döküyor. Vay efendim işte Erdem Bey geçen bu 2 sezon önceki sezon başında 6 tane teknik ekiple anlaşmışmış.
Atletico Madrid'in oranın buranın çok önde gelen kondisyonerleri, kaleci antrenörleri, işte oyun geliştirme antrenörleri falan Okan Hoca'ya bunu sunmuş. Okan Hocam benim ekibim yeterli, şimdi fiyat farkı da var. Haksızlık olur deyip bunu kabul etmemişmiş. Yarşen Kirşen. Erdem Bey, altyapının başına getirdiği Marco'nun arkasında dursaydı. Okan Buruk orada da hata var. Orhan Ati'yi yedirmemek için Orhan Ati'nin arkasında öyle bir durdun ki takım arkadaşım diye Marco'yu yedirdin. O Marco gitti şimdi Başakşehir'e. Başakşehir'de çalışıyor. Wolfs'u gönderdin. Adam babaannem rahatsız diye gitti. Anam rahatsız diye gitti. Wolves şimdi Bayern Münih'in kadın takımını çalıştırıyor. Oradan Bayern Münih erkek takımını zıplayacak. Amacını ne biliyorum ben. Amacını herkes biliyor da söyleyemiyoruz. Ay, ay, ne diyeceğimi ben de bilmiyorum vallahi. Gerçekten ne diyeceğimi ben de bilmiyorum baba. Hani nereden tutsan elinde kalır bir durum var şu anda. Yani neresinden tutsan elinde kalır. Ha, Florya'nın zemini bozukmuş, o yüzden idman yapamıyormuşuz. Vay be. Vay be. Neydi bakayım? Daha var ya. Var. Rezaletlerin bini bin para ya. Yetmiyor, bitmiyor yani. Gerçekten bitmiyor. Ya bu kadar e, süreç kötü yönetilmesini hakikaten aklım alsalam almıyor. Ya sonra diyorsun ki yani eleştirdiği Mustafa Cengiz Rahmetli Başkan'ın ne kabahati vardı? Eleştirilen Burak Elmas'ın ne kabahati vardı diyorsun mesela kendi kendine soruyorsun. Sonra Dursun Başkan'ın son zamanlar aklına geliyor adamı yuhaladılar falan diyordum ki yapmayın falan. Demek ki böyle. Demek ki yönetimin de maalesef tahmin ediyorum ki cebinde bir tek bir şeyi var. Yapması gereken şu Florya. Şu Florya işini halletmeleri gerekiyor. Anladığım kadarıyla stres orada başlıyor. Ve bu Florya'nın satılma sürecine bir halel gelirse tahmin ediyorum ki Dursun Başkan orada ipleri eline alacak. Ama oraya kadar bu durum maalesef böyle devam edecek. Ha, Okan Buruk bu konuşmaları yapmak zorunda mı? Değil. Teknik ekip yapabilir mi? Yapabilir. Özür diliyorum. Sportif AŞ yönetim tarafı yapmalı mı? Evet, yapmalı, yapmalıdır. Ama Galatasaray'ın bu kadar sahipsiz kaldığı, çok özür diliyorum. Yani bu kadar vizyonluktan uzak kaldığı, bu kadar lakayt kaldığı bir gün zamanı ben hayatım boyunca hatırlamıyorum. Ya Sikibe geldi, Saftik bile en azından konuşmalarında tutarlıydı ya. Hikmet Karaman yardımcısıydı, siz hatırlamazsınız. Almanca tercümeleri Hikmet Karaman yapıyordu Saftik. Reinhard Saftik böyle Hitler 40'lı belirtti. 5. bile bitirmiştik onda sezonu. Kötü oynamıştık. Teneke bağlayıp gönderdik. Skip'ini zaten manşetini çok iyi hatırlıyorum. Skip gitti diye. Skip attı, Skip gitti diye hatırlıyorum. Öyle bir manşet atmışlardı. Üstüne Bülent Korkmaz geldi. Rikeling vardı. Rikeling. Ya Geres ya. Elinde kadro yoktu bak. Ya Geres'i Galatasaray'ın kadrosunu size açsam ağlarsınız, ağlarsınız ya. Jenerasyon. Gerçekten ağlarsınız. Bak 2023'te de ilk şey demiş. Topla buluşturamıyorum demiş. Yani bu kadar şey söyleyen bir adam hala Galatasaray teknik direktörlüğüne devam edebilme şey var ya, şansı var ya ve bunu kullanmıyor ya. Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Geres Galatasaray. Bakalım. Adamın Galatasaray'daki görevi zamanında biz kimle oynamışız? Efendim 2005 senesi kafası yarıldı bu adamın. Bak bizden gitti takımlar. Marsilya, Alila, Pas falan filan öyle takımlara gitmiş yani adam.
Kale Mondragon, Aykut Fevzi. Song, Thomas Orhan Ak, Emre Aşık, Suat Usta, Yalçın Ayhan, Cihan Can, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun ki bu adamlar oynuyordu. Sabri Sarıoğlu, Uğur Uçar oynuyordu. Erkan Ferin, biz bu adamlara 4 yedik. Alüm Saylı, Cihan Aspolatlı, Sasa İliç, bayılırım. Müthiş bir orta sahaydı. Müthiş bir orta sahaydı. Ayhan Akman, Volkan Arslan, Cafercan Aksu, Zafer Şakar, Mehmet Güven, Altan Aksoy, Muallim Erdem, Arda, Turan, Hasan Şaş, Ayda Yılmaz, Necati Ateş, Ümit Karan, Hasan Kabze, Malek Aynes, Hakan Şükür, Özgürcan Özcan. Nasıl babalar? Nasıl babalar? Müthiş değil mi? Müthiş bir kadro değil mi? Ağlarsın şu kadroya ya. 300 milyonluk Okan Buruk kadrosu. Hop Sayın Okan Buruk. Bak Geres. Bak kafası yarıldı bu Geres'in. Herif dünya starlarına karşı şampiyonluk kaldı. 2005 şampiyonluk Galatasaray için o kadar önemlidir ki o şampiyonu biz o sene verseydik bak yokuş aşağı gidiyorduk. Herifler 4-5 sene üst üste şampiyon olurdu. 5. yıldız onlar takardı. Geresini almış olduğu o seneki şampiyonluk Galatasaray'ın belki de yani 100 küsur yıllık tarihindeki en baba şampiyonluk. 120 yıl oldu. En baba şampiyonluklardan biridir. Ne 3 ne 4. Yani o maç, oradan aldığımız o şampiyonluk dillere destandır. Bak ben size söyleyeyim. Kadroya bak sayıyorum ya. Bak saydım baba. O ne orta saha var? Orta sahada orta saha yok ya. Şuraya bak. Kale Mondragon, Riga Barson, Thomas, Orhan Ak, Emre Aşık, Suat Usta, Yalçın Ayhan, Cihan Can, Uğur Demirok, Ergün Pembe. 34 yaşında Ergün Pembe. O zaman. Emre Aşık 32 yaşında. Şuraya bak. Mondragon 35 yaşında. Sabri Sarıoğlu 21 yaşındaymış. Uğur Uçar 19 yaşında. Erkan Perifer'in 18 yaşında. Saygı 28. Cihan Aspolatlı ya. Şuraya bak Sasa İliş, Ayhan Akman, Volkan Arslan. Bak orta saha sayıyorum size. Mehmet Güven. Biz bunlarla Arda Turan, Hasan Şaş, Kanat, Ayda Yılmaz, Kanat, Necati Ateş, Kanat Santrfor, Ümit Karan, Hasan Kabze, Marek Heinz, Hakan Şükür. Bakayım. Ayrılıklar. Ribery, Conceição, Altan Aksoy, Hakan Ünsal, Richard Kingston gitmiş. Gelenler Emre Aşık, Ümit Karan, Marek Heinz, Sasa İliç, Altan Aksoy. Yani gelmiş gitmiş bizden. Yani gelmiş gitmiş. O dönemde en çok gol atanlar Necati Ateş 18, Ümit Karan 17, Sasa İliç 12, Hakan Şükür 10, Hasan Kabze 6. Hakan Şükür 34 yaşındaymış o zaman. 2005'te. Ya bu kadro aldı. Sayın Okan Buruk. Ne anlatıyorsun sen acaba? Ya dünyada millet futbol izliyor babacığım. Eskiden de o ya. Yani TRT dönemlerinde falan insanlar maç seyretmiyordu 1980'lerde. İzleyemiyordu. Yayın yoktu çünkü. 90'larda da olmadı. 90'ların sonlarına doğru işte biz bir Manchester United'ı eledik de Şampiyonlar Ligi'ne kaldık 93 sezonu. Ondan sonra biz Avrupa'yı izlemeye başladı. İnsanlar yayınlar geldi işte bu uzanlar, starı mıtar açtı, kutuyu açtılar falan da millet maç izlemeye başladı. Ondan önce Türkiye'de öyle çok büyük bir maç izlenemiyordu ki. Ya Dünya Kupası falan işte o kadar. Dünya Kupası'ndan Dünya Kupası'na Türkiye'de maç izleniyordu. Avrupa takımı. Şimdi her takımın her ligi yayınlayan kanallarla doluyuz. Al işte şu anda TRT Spor Bürüş maçının özetini veriyor. Az önce PSV Arsenal maçını kapattık. Şimdi insanlar bu maçları seyrediyor. İnsanlar bu maçları iddia yapıyor çünkü. Kim gol atmış, kim ne yapmış, kim oynamış, kim sakat, kim şey. Babacım ne taktı işte adam söyledi daha itiraf etti baba. Hoş geldin yayınıma Yunus'cum. Nasılsın? Selam. Sinan abi taktik yok takımda rezil ettiler takımı. Koskoca takımda kanat oyuncuları yok. Yazık buna verilen para harcandığı yok. Yani ben de aynı şey. Bak geçen sene de yoktu. Bak Icardi'lerle Yunus onlarla Yunus yoktu geçen sene. Icardi'lerle, Zaha'larla, Tete'lerle iş çözmeye çalıştı. Gönderdiğin Zaha'yla
Gönderdiğin Ziyech'le maç çözdün sen. Gönderdiğin Kerem'le maç çözdün sen. Gönderdiğin Bay'la maç çözdün sen. Mertens'le maç çözdün. Icardi'yle maç çözdün. Kalecilerin pantolonu oldu. Defansın son dakikada evin önüne atladı da böyle direklerden döndük de şampiyon olduk. Ben geçen sene de söylüyorum, futbol oynayamıyoruz. Biz oyunculara bağlı futbol oynuyoruz. Geçen sene de söyledim. Bu sene de söyledim. Aç bütün yayınlarımda. Hep bunu söyledim. Hep uzun top atıyoruz. Bir tek oyunumuz bu. Defans arkası uzun top. Koş babam koş. Başka da hiçbir şey yok. Hiçbir alameti farikası olmayan bir şey. Evet. Yok. Rezil ettiler değil. Çünkü Okan Buruk başka bir taktik bilmiyor babacığım. Bu sene dedi ki bak bir gelişim gösterdiğimi göstereyim. Bu sene bir dokunuş yaptığımı göstereyim. İşte üçlüye döneyim dedi. 3-5-2'ye döneyim dedi. Üçlü oynayayım dedi. Ben ona geçen sene demiştim ki bu bekleri devşirme. Dörtlüden bir çık. Orada 3 tane elinde çok baba şey var. Nelson, Apo, Davinson Sanchez. Üçlüye dön. Kanatların da iyi. Baylar iyi gidiyor. Berkant'ı da çağırdım. Devre arası. Canavar'a. Bak gelen herkes uçtu. Yunus geldiğinde uçtu. Berkan geldiğinde uçuyordu. Icardi ilk geldiğinde uçuyordu. Mertens ilk geldiğinde uçuyordu. Torreira ilk geldiğinde uçuyordu. Ne zaman babalar itmana başladılar bizimle beraber? Uçuyor adamlar. Aşağı doğru. İrtifa aşağı. Böyle şey gibi. Borsa gibi. Yukarı çıkıp aşağı iniyorlar. Dedim. Bak Osimhen gelecek. Bu adamı 3 gün sonra ıslıklarsınız dedim bizim antrenmanlardan sonra. 3 gün sonra ıslıklarsınız bu adamı dedim ya. Bu adam koşamayacak dedim. Allah'tan kendini özel antrenör tutmuş da koşuyor. Bak kendini özel antrenör tuttu da bu kadar koşabiliyor. Rezil bir taktikle oynuyoruz arkadaşlar. Zaten senin rezil bir taktikle oynadığını Avrupa maçları sana gösterdi. Ayna tuttu sana. Herkes dedi ki dedi ya bu takım iyi oynamıyormuş. Çok özür dilerim senin çöp liginde. Senin yenemeyeceğin takım mı var ya? Senin yenemeyeceğin takım mı var bu çöp liginde? Çok özür dilerim. Yani yönetilemediği için çöp. Yani hakem tartışmaları çöp, sahalar çöp, taraftar yok, bilet fiyatları uçmuş çöp, yayın çöp, her şey çöp. Buna bağlı olarak da futbolumuzda gelişemiyor. Kasımpaşa çok güzel oynadı. Burak Yılmaz beni çok şaşırttı yani. Bayağı adamlar oynadı. Bizim oynamamız gereken şeyler adam yaptı ya. Yani bir top ceza sahasına nasıl getirilir, nasıl ceza sahasında forvetle buluşturulur, nasıl orta sahalar geçirir? Burak Yılmaz, Okan Burak ders verdi. Kasımpaşa'ya. Ders verdi. Kasımpaşa kaç milyonluk takım? Biz kaç milyonluk takımız? Söyleyeyim. Hani çok merak edildiği için hemen Kasımpaşa maçına gidelim. Bakalım Galatasaray. Kasımpaşa maçı da bizim kadromuz kaçmış? Onların kadrosu kaç paralıkmış? Hemen deyiverem. Deyiverem be ya. Efendim. Kasımpaşa iyiymiş ha. 21 milyonluk takımı var Kasımpaşa'nın. Hiç fena değil. Tebrik ediyorum. Biz kaç milyonluk takımız? Çıkar 199. 199 milyon avroluk takım Kasımpaşa maçına taktiksiz çıktığı için rezil bir rüsva oldu. Ve bundan kimse de gocunmadı. Kimse de başını öne eğip de biz sıçtık sıvadık diyemedi. 27 milyona 199 milyon. Ha. Girenlere bak ya. Kaç tane oyuncu değiştirmişiz? 5. 80 Kaan Ayhan, 80 Cuesta, 65 Kutucu, 90 Eray Mertens, 90 Yusuf Demir. Bu nasıl süper değil mi? Yani şu değişiklikleri yapan hoca bile bence hala nasıl hoca hala anlamıyorum yani. Hala nasıl hoca anlamıyorum yani. Cidden söylüyorum yani. Şimdi çalışacakmışız. Kemal Burgaz, Kemal Burgaz çok sevilmişmiş. Odalar çok konforluymuşmuş. Sağ çok güzelmişmiş. Oyuncular bayılmışmışmış. Bayılır değil mi? Evet. Yeni olan her şeye bayılırlar da. Ben bugün bir video gördüm.
Bir tane soyunma odası yapmışlar. Hazırlanma odası işte o formaları falan giydikleri. Arkası cam. Antrenman sahasına bakıyor. Nasıl olacak da olacak ben anlamadım. Ben ömrü hayatımda o kadar saçma bir dizayn görmedim yani. Gerçekten. İçeriden dışarısı, dışarıda içerisi. Adamlar don paça oradan dolaşırlarken nasıl olacak ki o yani? Ya da Okan Buruk arkasını cama verdiğinde gün içinde takım hazırlarken orada kabak gibi ışık arkadan vurduğunda adamlar karanlığa bakarak mı yapacaklar? Yani bu Kemerburgaz'ı da Allah selamet versin yani tamam 15 bin metrekarelik bir yer yapıldı da o da kendi içerisinde büyük soru işaretleri uyandırıyor. Yani kutuları koymuşlar yani iptidai bir şekilde bir an önce geçilsin oraya diye çok belli. Yani Kemerburgaz'ın içi de çok felaket halde yani. Kimse kusura bakmasın. Ve sabahtan beri de tabii şimdi bu rezaletler oluyor dün akşam. Bak İbrahim Seter'in yayınına çıkması bir kere hata bir diye değerlendiriliyor. Niye? Çünkü söyle adını. Fenerbahçe'de olduğu biliniyor. İşte bu neydi? Voley programının, voley ekibinin kurucusu işte bu bilmem kim tarafından kurdu. İşte Galatasaray'a düşman olarak kuruldu. Galatasaray'ı karıştırmak için kuruldu falanlar vardı bir ara. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir durumla karşılaşmıştık. Onlar röportaj veriyorsun ve verdiğin röportajda İrfan Bey'in verdiği röportajı da dağıtıyor. Şimdi neler yapılması gerekiyor? Ben size söyleyeyim. Şimdi takım erken gidecekmiş galiba Alanya'da kampa gelecekmiş. Hiç ihtimal vermiyorum. Bakın göreceğiz. Bugün dinlenerek geçirdiler yanlış bilmiyorsam. Yarından itibaren idmanlara başlayacaklar. Yani bugünden itibaren idmanlara başlayacaklar. Perşembe de takım Alanya, Antalya'ya gidiyormuş. Oh. Abi Arsenal PSV'nin içinden geçiyor. 47. dakika 5-1 oldu. Maç başladı. Gol attılar. 4 oldu. Aradan 1 dakika daha geçti. 5 oldu. Arsenal durmuyordu babalar. Vallahi durmuyordu. Yönetim. Sayın yönetim. Sevgili yönetim. Benim sesim geliyor değil mi yayına? Sevgili yönetim. Ne yapman gerekiyor? Çok basit. Türkçe tabiriyle arabesk bir söylem. Florya'ya, daha doğrusu Kemerburgaz'a çıkartma yapacaksın. Bir kere Okan Buruk'la ciddi bir görüşme yapmanız gerekiyor. Çok ciddi bir görüşme yapmanız gerekiyor. Öyle arkasındayız, yanındayız, sağlıyorsanız geç başkan. Geç onları. Bu açıklama yaptıkları 2 hafta sonra adam kovdunuz siz. Hamza'yı da kovdunuz, Tudor'u da kovdunuz. Biz yanındayız dedikleri 3 gün, 2 gün sonra. Geç. Oraları yemezler. Sportif AŞ. Apar topar ne yaparsınız, ne dersiniz bilmiyorum. Bu takıma bir tane sportif direktör getireceksiniz 12 maç için. Bu takımı çekip çevirecek. Bu takımın dilini, lisanını anlayacak. Öyle Okan Buruk egosuna falan teslim edilemeyecek kadar büyüktür Galatasaray babalar. Bu şampiyonluk çok önemli bir şampiyonluk. Bu şampiyonluk kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Geldiği konserde bütçeler. Rezalet. Bütçe felaket, rezalet. Şampiyonlar Ligi'ne gitmezsek küllüm zarardayız sezon sonu. Sezon sonuna kadar eğer Okan Buruk'la devam edecekseniz acilen Okan Buruk'un üstüne bir sportif direktör gelecek. Yardımcı da isteyeceğim de onu becerebilecek kimse yok şu anda. Kimse bir yardımcı falan getiremez. O yüzden oraları geçiyorum. Okan Buruk ne yapacak? Bilmiyor ne yapacağını. Ben size sorayım. Okan Buruk'cum bak seyret adam. Bak Arsenal'de otur seyret. Bak nasıl defans kurgusundalar, nasıl orta saha kurgusundalar, topla nasıl prese rağmen çıkıyorlar, çıkabiliyorlar. Topu nasıl gezdiriyorlar, adamları nasıl çalıştırıyorlar. Bak yapılmışı var. Aç önüne, idman metodolojisini seyret. Tamam, İrfan Bey de seyrettir. Bir şekil bul, bu takımı düzgün futbola çevir. Zaten dediğin gibi haftada bir maç temposuna döndük. Herhalde takımda dinlenir ve daha güzel bir futbol anlayışıyla sahada olur. Hiç ihtimal vermiyorum. Bak hiç ihtimal vermiyorum. Ümit ederim ki bunu becerebilirsiniz. Buradan döndürsünüz bu işi. Bakalım. Taktik çalışan Galatasaray'ı göreceğim. Tabii şimdi taktik çalışan Galatasaray mı? Dinleyerek maça hazırlanan Galatasaray mı? Orasını o zaman
Anlayacağız, göreceğiz. Bakalım. Teknik direktör falan arayışlarınız var. Arda'lar, Klopp'lar falan güldürmeyin. Arda Bey önce gitsin pro olsun da bir proluğu görsün. Ondan sonra gelsin. Kendisinden de ricam lütfen bir de yurt dışında bir teknik direktörlük yapsın. Ondan sonra gelsin. Galatasaray'ın başına geçsin. Yani bir ispatı vücut olsun. Ondan sonra gelsin. Arda Bey için daha erken. Arda Turan, Eyüpspor'un teknik direktörüdür. Eyüpspor yapması gerekenler var. Orayı bir temizlesin. Ondan sonra bir bakarız saha çaresine. Okey. Hani Klopp gelmez. Klopp zaten Red Bull'un Elif Sportif bilmem nesi oldu. Herifin başı aşkın 800 tane proje önünde yapması gereken. Zaten teknik direktörlükten emekli oldu. Kolay kolay dönmez. Bir tek milli takım, Almanya milli takımına dönersen diye bir sözleşmesi de maddesi var. Onun dışında dönmez. Onu da geç. Zinedine Zidane desem onu da alamazsınız. Mancini gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Roger Schmidt var. Gelirse o gelir. Ondan sonra Terzic var. Gelirse o gelir. Hani getirebilirsiniz tabii onları da. Onun dışında da kimse gelmez. O yüzden de teknik direktör Okan Buruk'un istifasını istemek falan şu anda çok makul gelmiyor. Ama onu da bu meydanın boş olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Çünkü 2 sene şampiyon yapan Sayın Okan Buruk kuvvetle muhtemelen bu sene de şampiyon yapacak ama Galatasaray gerçekten başarılı olmak istiyorsa, gerçekten çağ atlamak istiyorsa, gerçekten günümüz futbolundan esantine vermek istiyorsa adres belli. Bu 2 kere 2 4 yani Okan Buruk teşekkür edecek. 3 sene üst üste şampiyon yaptığı için ve kimse de zannetmesin ki efendim sezon sonuna kadar erteleyelim bu konuşmaları, sezon sonu işte gereğini yaparız. Yani ne yapacaksın? Sezon sonu kupa dolaşmaya çıkacak. Lay lay lom kupalar dolaşacak. Ülkenin dört bir yanını. Bir hafta, 2 hafta dinlenecek sezon açılışı. Sonra gelsin transferler, gitsin transferler. Ne bekliyorsunuz ki siz? Yani bir Lucescu kovulmuştu. Gönüllerdeki teknik direktörü getireceğiz demişti sağ olsun Caner'den abi. Şampiyon olan bir o kovulmuştu bizde. Hamza Hoca lige başladı. Mancini lige başladı gitti. Fatih Hoca lige başladı gitti. Kimse yani sezon arasında ben en başarılı olup da gönderdiğimiz bir teknik direktör hatırlamıyorum. O yüzden de kolay kolay değişmez. Allah korusun Alanya maçı da bir berabere falan biterse zaten orada bir değişiklik başlar da orada kimi bulurlar bilmiyorum. Bir iddiaya göre sözüm ona Sportif AŞ'den bir iki kişi yabancı teknik direktör arayışına girişmiş. Ona da çok ihtimal vermiyorum. Bence büyük bir dedikodudur o da. Güzel bir dedikodudur hatta. O dedikodunun da gerçekleşeceği ihtimalini çok görmüyorum. Haluk Bey gene bir şey mi söyledi acaba? Haluk Bey TT olmuş. Haluk Yürekli. Acun'un şeydir. Acun Bey'in maceraları. Ya Acun Bey'in maceraları kim ya? Efendim demiş ki Osimhen 16 gol atmış. Barış'la Salah'ın asisti yok. Hiç şaşırmıyoruz. Efendim büyük sanatçı Sayın Edip Akbayram'ın vefatını üzülerek öğrendim. Oktay abinin de babası vefat etmiş. Onun da başı sağ olsun. Babalar dediğim gibi yani Yunus kardeşim bir mesaj daha yazmışım. Şimdi görebildim. Kusura bakma. Demiş ki bu süreçte Galatasaray'ı çok üzüyoruz. Burada da Fener şampiyonluk gelsek çok kötü olur ama vermeyiz. Ben vereceğimize çok inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi bir beğeni atın babalar ya. Bir beğeni atın da bir takip yapın. Bari de şöyle neşemizi bulalım. İki de bize moral motivasyon olsun. Şu kadar değil döküyoruz ya. Allah rızası için ya bak. İçerim florya suyumu keselim. Şu anda Arsenal'in bir dizilişi var. İçeride 4 ceza sahası içinde 4 kişi, ceza sahası içinde 5 kişiler. Ve ceza sahasına avluka altına alıp atak yapıyorlar. Biz hala şöyle bir atak yapamadık. Valla Okan Buruk'un bende kredisi yoktu zaten. Bunu baştan ben söylemiştim. İnsanlar da gördüm bak Okan Buruk senin yanıltı dediler. Allah razı olsun yanılttın. Tamam peki diyecek bir şey yok. Yanıltabilir. Sıkıntı yok. Ama Avrupa'daki başarısızlıklarla haklı çıkmak istemezdim ama maalesef durum bunu gösterdi. Son dönemlerin en kötü Avrupa istatistiği Okan Buruk'a ait. Kendisini tebrik ediyoruz. Hele bu sene
Yapmış olduğu istatistikte tüy dikti. Şahane bir iş oldu. Okan Buruk oğlunu Florya'dan gönder. Deplasman otellerine, kamplara herkesi alma. Akşam alem zaten Ramazan geldi. Aleme çıkmazsın da Ramazan bitiminde de takımına sahip çık. Kimse özel hayatına karışma. Avrupa'da herkes dolaşır. İzin günleri akşamında. Bu insanlar da deşarj olacak. Çıkacak, yemek yiyecek, içecek, dolaşacak. Çok makul. Ama en azından bunu bir kontrol altına al. Takımına mümkünse 2 tane yardımcı al. Okan Buruk. Tamam, 2 tane yardımcı al. Bir tanesi de mümkünse kondisyon ekibinde olsun. Yönetim. Okan Buruk almıyorsa bunları alın, getirin, siz koyun. Entegre edin. Yani diyeceksiniz ki şimdi iyi giden bir teknik ekibe böyle yukarıdan baskı yapılır mı? Okan Buruk istifa eder. Kendi bilir. Kusura bakmasın. Bugünleri kendi hazırladı. Taktik idmanlarına 2 tane yabancı gelir. Devam eder. İşte Levent Tüzemen. Turan kardeşim gelmiş. Turan Bey hoş geldiniz herhalde yayına. Abi üyelerin idisi otellerde değil mi? Rahat bırakın. Vallahi öyleymiş. Ben de duyuyorum şimdi. Ne kadar diyorlar üye varsa hepsi içeride story atıyor. Geziyor, tozuyor. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Şaşırdım. Ben de bilmiyordum. Ne kadar halının altında insanlar eteklerin altında taş biriktirmiş ya. Bir yokuş aşağı gitmeye başladık. Herkes taşları dökmeye başladı. Maşallah yani. Şaşkınlık verici yani. Ya buraya geldiler. Otelin önüne kuş uçurtturmadılar ya. Bizim çocuklar giremedi içeri fotoğraf çektirmek için. Bir işte otele girişlerini gördük. Bir otelden çıkışlarını gördük. Sonra da uçağa binip gittiler zaten. Yani bir avluka altındalardı. Millet nasıl giriyor, nasıl oluyor anlamıyorum ben ya. Herhalde o uçakla geliyor. Yani takım otobüste falan geliyorlar yani bu insanlar. Hayretler içerisindeyim ya. Aleykümselam Rıdvan kardeş, hoş geldin. Eyvallah. Hadi biraz soru cevap yapalım ya, yok mu sorular? Erdem Bey İngiltere'ye gitmiş ve orada Galatasaraylıların bir etkinliğine katılmış. Ve orada da Galatasaray'la ilgili planlarını anlatmış. Bu da demek oluyor ki Galatasaray'la Erdem Tümur başkan olarak hazırlanıyor. Gözünüz aydın. Manşeti vereyim ben size. Erdem Tümur Galatasaray başkanlığı için hazırlanıyor. Fenerbahçe maçından önce de istiyorsanız geleyim, takımla vakit geçireyim ama bu gizli kalsın, arka kapıdan girer, arka kapıdan çıkarım demiş. Onu da kabul etmemişler. Hatta Haluk Yürekli'nin iddiasına göre Dursun abi orada olduğu sürece Erdem Tümur kapıdan içeri giremezmiş. Acaba ne oldu? Erdem abisi, Erdem kardeşi. Her şey Erdem'le yetişiyordu. Niye Erdem Bey'le şimdi biz bu kadar kavgalı olduk anlamış değilim. Bu da enteresan bir durum. Evet, soru var. Turan demiş ki Dursun abilerinden yasa gissiyattan onaylı olmak lazımdır abi. Valla gissiyatında inşallah son senesi oldu Galatasaray'ın içerisinde bu kadar görev aldı. Yani şirket yönettikleri gibi Galatasaray yöneteceklerini zannediyorlarsa çok şaşırıyorlar. Bizde para veren düdüğünü çalmadığını bir kez daha ispatlanmış oldu. Para veren düdüğü çalmıyor Galatasaray'da. Galatasaray'da bilgi, birikim, liyakat kabul görecektir de. O yüzden lisesiz olması hiç önemli değil. Liyakatli olması çok önemli. O yüzden de gissiyat kusura bakmasınlar. Onları biraz bu senenin sonundan itibaren biraz kenara ayrılmak zorundalar. Abi Okan Buruk gelene gelmedi artık. Puan kaydedemediler. Valla geleceğini ben çok düşünmüyorum. Onu da hep yayınlarımda söylüyorum. Şimdi tek şansı haftada bir maça düşmüş olmamız. Şimdi orada takım dinleneceği için sahada daha atletik bir performans verecek ama bakın taktiksel olarak hiçbir şey vermeyecek. Muslera vurileri, Davinson Sanchez vurileri, Apokel'in vurileri. Bak göreceksiniz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Presi göreceğiz, Muslera'ları vuracak. Presi göreceğiz, Muslera'ları vuracak. Takım paslaşarak ileri gidemeyecek. İleri gittiğinde de kim nereye koşacağını bilmediği için de
abuk sabuk hücumlar yapacağız. Aha da Alanyaspor maçında bu dediklerimi hatırlarsınız. Öyle seversiniz maçı. Valla Ali'cim ben de aynı fikirdeyim. Çok doğru bir tespit. Flora projesini artık bu yönetimin yapmaması gerekiyor. Bence de. Yapmazsa iyi olur ama hiç o durumda değil. Onların tek şu anda isteği bir an önce şu ihaleyi yapıp vermek. Herhalde yapılması isteniyor ki bir an önce oranın bitmesi isteniyor ama 300-400 milyon avrolar gelir bizi kesmeyecek. Zaten şu anda zararımız 400 tabii çıkarız. Yani Flora satıldıktan sonra kendimizi arpa armağanına falan sanmayalım. Patlak durumdayız yani orada. Onu da söyleyeyim. Yunus demiş ki az önce Okan Buruk'un tüm ekibiyle istifa etmeni olmuyor. Dursun kesinlikle bırakmalı. Kimse Galatasaray üstüne değildi. Bu kadar müthiş bir taraftar olan takıma bu işkence yeter. O kadar abartma Yunus. Bir maç daha kredisi var. Daha puan olarak öndeyiz. Geçen sezon bu dönemlerde 2 puan öndeydik. Şu anda 4 hatta 5 puan öndeyiz değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şeyden dolayı bu beraberlik şeyle beraber artı birimiz var puan olarak. Yani puana gelirsek biz şampiyon oluyoruz. O yüzden hani değil ama bir destur denmesi gerekiyor. Çok haklısın ama dediğim gibi Okan Buruk bu panikle, bu stresle, bu egoyla nasıl bununla baş edecek hiç bilmiyorum. Çünkü Başakşehir'de edemedi. Başakşehir'de de yokuş aşağı maç giderken yani pardon maçları kaybederken kötü giderken toparlayamadı ve oyuncularla da anlaşamadı. Yönetim tarafından gönderildi. Orada arkada yani oğlu falan hastaydı falan yok. Tamamen maalesef başarısız sonuçlardan dolayı gönderilmesi var. NTV Spor'a vermiş olduğu röportajda ben devam etmek istiyordum. Yönetimle benimle konuştu ve bir değişikliğin olacağına karar getirmişlerdi. Hüngür hüngür ağladım. Planları vardı, projelerim vardı ama gerçekleştiremedim diye beyanatı var. NTV Spor'a açınız bakınız. Okan Buruk, Başakşehir ayrılışı dediğinizde çıkıyor zaten. Abi Fenerbahçe toparladı vallahi. Fener liderliği alırsa ama liderliği onlar da çok hani toparladı mı? Evet. Bir tık daha doğru oynuyorlar ama onların da oyun içerisinde çok büyük hataları var. Onlar da o kadar çok iyi durumda değiller bana soracak olursanız. Yani onların da tökezleyeceğini düşündüğüm maçlar var. Fikstürleri bize göre daha kolay evet. Ama onlar da bir tökezleyebilirler ama onların da tökezlemesi için bizim çok çok iyi futbol oynamamız lazım. Sezon başından beri, geçen seneden beri söylediğim şey bu. Ne kadar iyi futbol oynarsan, ne kadar sahayı domine edersen, ne kadar skor olarak domine edersen hakemin de durduramayacağını, VAR'ın da durduramayacağını anladıklarında Ali Koç istifa diye bağırıyorlar. İlk sezon bağırdıkları gibi. Geçen sezonun yarısında bağırdıkları gibi. Bu sene onları biz potaya soktuk kötü oyunumuzda. Diyorlar ki bunlar kötü oynuyor ya. Şimdi Alanya maçı geliyor. Zaten bunlar da karıştı. Okan'ı da istifaya davet ediyorlar. Yönetim de sustu, dilini yuttu, bir şey demiyor. Abi diyorlar bunlar buradan yokuş aşağı gider. Biz buradan toparlarız. Ama onlar da biliyorlar ki için çok da böyle amşam bir futbol oynamıyoruz. Onlar da farkında bunun. Ama onların teknik direktörleri bir tık daha kurt. Yani böyle bizi punduna getirip moralimizi bozup buradan kendine bir fayda sağlamanın daha farkında. Ama onun oynattığı futbol değil hiç merak etmeyin. Onlar da takılır bir maç berabere bitirir onlar da. Hatta mağlup bile gelebilirler. Yeter ki biz doğru üstün bir oyun oynayalım. Böyle sahada ezen bir futbol oynayalım içeride dışarıda ki kimse konuşamaz. Ne hakem bahanesi olsun, ne saha bahane olsun, ne atmosfer bahane olsun, ne takımın çalışamaması bahane olsun anlatabiliyor muyum? Hiçbir bahane kalmasın. Bura, kıra, bam, bam, bam şampiyon olalım. Bunun için de böyle futbol oynamamız lazım. Hiç ümidim yok. Cuesta 8 milyon veren insana Flori yapmamalı. Valla sadece Cuesta'ya değil, Rejiyeler'te de verilen 11 milyon var. Jakobs'a verilen bir para var. Var oğlu var yani. Ama genel kuruldan yani üyelerden aldıkları izinle bunu yapma yetkisi var şu andaki kulübün ve yönetimin ve bir sonraki sene seçim. Ben Dursun abinin kolay kolay koltuğu bırakacağını düşünmüyorum. Bence Beceri Başkanı'na ne kadar fazla 7 kadar fazla 7 puan yememiz lazım. Önümüzdeki 3 maç 9 puan alırsak erkene sonra Satamo'dan Mart günü biz artı 10 puan yapacağız. Ama alternatı Samsun'da maçı var. Tamam işte yani bunları yapabilmemiz için
dediğim gibi bizim çok iyi oynamamız gerekiyor. Bunun için de çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ümit ederim sayın teknik ekip ve sayın oyuncular bu durumun vahmetin farkına varırlar ve kendilerini bir silkeleyip gerekeni yapmaya başlarlar. Aksi halde Okan Buruk gidecek. Kimse kusura bakmasın. Yani tutturamaz yani. Çünkü Florya var. Şimdi yani yönetimin sallanacağı bir ihtimalde, projede kimse kusura bakmasın Dursun Başkan kendine rahat getirtmez. Ve Okan Hoca ile fişi çeker. Ha, orada da teknik direktör olarak kim gelir, kimle anlaşılır hiçbir fikrim yok. Nasıl bir şey çözerler hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi İnşallah o raddelere gelmeyiz. Yani çünkü o ne demek biliyor musun? Şimdi Okan Buruk'un gitmesi demek bizim başarısız olmamız demek. Bizim başarısız olmamız demek de puan farkının azalması demek. Puan farkının azalması demek de bizim yarıştan kopmamız demek. Bunu hiçbir Galatasaraylı istememesi gerekiyor baba. Yani Allah korusun yani hiçbirimizin bunu istememesi gerekiyor. Sen abi Barış Sanayi, Berkan Kenan Demir, Fark Manyak, Koskules'te bu takımda sizce ne iş var? Kaan ikisidir aynen. Bak ya Yunus'cum inan bu saydığın adamları, oyuncular kardeşlerimizi başka teknik direktörü olan Galatasaray'a ver. Dersin ki vay arkadaş neymiş bunlar ya. Bak Berkan geçen sene senin şampiyonluk golünü attığın adam. Beton yetişmiyordu. Hatırlıyor musun? Cenova'dan geldiğindeki oynadığı futbolu hatırlıyor musunuz? Adam stoper oynadı. Sol stoper. Sol bek oynadı. Sol açık oynadı. Merkez oynadı. 6 oynadı, 8 oynadı maç içerisinde. Gitti golü de attı. Yani bak idman kalitesi düştüğü için oyuncular düşünce oyunculara suç bulmayın. Suç oyuncularda değil. Suç tamamen teknik ekipte. Bu oyuncuların ne işi var dediğin var ya. Mesela Jakobs'un hakikaten ne işi var? Alınmaması gereken bir adamdı. Alındı. Efe'den ben sana söyleyeyim çok iyi bir oyuncu çıkartılır. Başka bir teknik direktör olsaydı Efe öyle bir oynatırdı ki hepiniz ya bu Efe de ne o çocukmuş ya ne güzel oynadı vallahi bak bir tane daha starımız oldu derdiniz. Ama futbol oynamayan, kötü futbol oynayan, taktiği olmayan bir takım içerisinde sen Efe'yi oynattığında olmuyor. Bak Boluspor maçını açın şöyle bir gözle izleyin. Bak orada ön alanda pres yedik. Yunuslu, Yusuflu, Eyüplü, ondan sonra Cima, yanlış hatırlamıyorsam Efe Akman da vardı. O maçta bocalamamıza rağmen ilk 10-15 dakika çünkü bu çocuklar ilk kez oynuyor. Hani vardı ya abi daha takım ilk kez oynuyor. Daha bunlar bir kendine alışsın, bir ısınsın. Dur ne yapıyorsunuz hemen ıslıklamayın, hemen bağırmayın, hemen böyle galibiyet beklemeyin. İşte takım bir kendini bulacak, bir ezbere oturacak falan vardı ya. Çocuklar bir 10 dakika bocaladılar. Sonra Boluspor'a karşı ki kötü bir takım değil, birinci ligde oynuyor Boluspor yani. İyi de bir takım. Çatır çatır paslaşarak top çıkarttılar ya. 4 gol attık ya. İnanın Konyaspor maçında da aynı ekip çıktı hemen hemen. Mertens yerine ileride Morata olsaydı biz o maçı da çok farklı 4-5 alırdık. Çünkü doğru futbol oynadık. Gerçekten doğru futbol oynadık. Yani Keremli, Eyüplü, Yunuslu kadroda adamların Avrupa formatı var kafalarında. Nasıl ki zaten Okan Buruk'tan bir taktik alamamışlar. Doğru paslaşmayla başladıklarında herkes oturuyor yerine. Diyorsun ki burada bir şey var. Heyecanlandırıyor seni. Sonra ondan sonraki maç ideal 11'e dönüyorsun. Muslera vur ileri. Osimhen garibim koştur Allah koştur delikanlılar gibi sakatlanıyor suratına tekme yiyor. Bay koş, Yunus koş, Mertens koş, Torreira koş, Lemina koş, Sara koş. Sara niye düştü? İlk gelen Sara'yı hatırlıyor musunuz? Niye? Uçuyordu kaçıyordu çocuk ya. Çok eleştiri almıştık Sara için. Yerden yere vurduruldu diye. Ne oldu abi Sara'ya şimdi? Adam 6 mı oynuyor, 8 mi oynuyor, 10 mu oynuyor? Dediler ki 10 oynasın Mertens yerine. Okan Buruk taraftarla arasını iyi tutmak için herifi 10'a attı. Yani böyle bir teknik direktör düşünebiliyor musunuz? Ya böyle bir şey var mı ya? Ya Klopp'u istiyorsunuz ya hani. Yani Klopp'a sen desen ki Sara'yı 10 oynat. Adam güler sana ya. Yani bunun sorusu sorulsa bile adam der ki siz benim şeyimle kaçıyorsunuz. Hayırdır ya falan der ya. Jürgen Klopp boşta değil babacığım. Jürgen Klopp boşta değil Yunus'cuğum. Boşta değil adam. Adam Red Bull'un sportif direktörü. Red Bull'un bütün takımları
Red Bull bütün takımların sportif direktörü herif ve şu anda altyapı kuruyor. Bir altyapıya takım aldılar. Onunla ilgileniyor. 3 tane takımla ilgileniyor. Herifin işi başından aşkın. Sadece milli takıma, bir Alman milli takımı için boşta. Onun dışında hiç boş değil. Adam şu anda aktif olarak görevde çalışıyor. Jürgen Klopp'u unutun, gelmez zaten sana. Okey. Zaten sen Jürgen Klopp gelse de sen Jürgen Klopp'un tekniğe oturana kadar adamı ıslıklarsın. O sabırı gösteremeyiz biz. Sinan abi Azalpar teknik adamı ben çok beğendim, bilmiyorum. Ama siz de düşünüyorsunuz ya da Klopp boşta Okan Hoca sürekli taraftarın tersine gidiyor. Tersine gitmiyor. Taraftarın suyuna girmeye çalışıyor. Taraftar diyor ki üçlü oyna, üçlü oynuyor. Dörtlü oyna, dörtlü oynuyor. Lemine'yi koy, Lemine'yi koyuyor. Mertens'i kes, Mertens'i kesiyor. Cuesta'yı oyuna sokma, Cuesta'yı oyuna sokmuyor. Niye sokmadı biliyor musunuz Cuesta'yı? İşte bu yüzden sokmadı. Fenerbahçe maçında sokacaktı, yoksa sokamadı. Korkudan sokamadı. Ama deplasmanda Kasımpaşa'ya dedi ki ben sokayım yani dedi, çocuklar 3 kuruş şuradan para kazansın dedi. Penaltı oldu. Talihsizlik işte ya. Olmaz olmaz oluyor. Ayağından ayağına dolanır, böyle yapacak bir şey yok. O yüzden yabancı teknik direktörde bir Roger Schmidt var. Ben size söyleyeyim, bir Tezic var. Terzic midir, Tezic midir nedir? Gelebilecek kapasite. Mancini var. O gelir. Onun dışında da yabancılardan kim gelir bilmiyorum yani. Tabii buna getirecek teknik yani yönetime ihtiyaç var. Ve bu adamlar geldiğinde bak altyapıdan başlamak üzere Allah ne verdiyse süpürge etmesi lazım. Yani bir 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik kaç kişi ise kendi ekibiyle gelecek. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Altyapıya da kendi ekibini getirecek. Yani böyle bir yapılanma ihtiyaç. Devrim ihtiyacımız var. Ben bunu söylüyorum da arkadaşlar, devrim. Galatasaray'ın Derval'le yaptığı işte 14, 16, 17 sene şampiyon olamadık. Derval geldi, seni ayarına soktu. Feldkamp geldi, seni bir ayarına soktu. Anlatabiliyor muyum? Fatih Hoca geldi, seni ayarına soktu. Bu ayarlardan sonra sen hep böyle bir Avrupa şampiyonluğu oldun, Türkiye'de şampiyon. Hep bir ayar. Bak Mancini geldi, Prandelli geldi, Tudor. Bunlar hep dokunuş. Bir güncelleniyorsun, doğru çalıştırılıyorsun, sonra gelen ekmeğini yiyor. Doğru çalıştırıyorsun, sonra gelen ekmeğini yiyor. Ama hiç Okan'la doğru çalışarak sezona başlamadık mesela. Hep kötü başladık. Bu arada Arsenal 6 yaptı PSV'ye karşı. 8 olur mu? Bakacak. 8 olur mu? Bakacak. PSV taraftarları takımını terk ediyor stadı. Kendi sahasında kötü bir mağlubiyet abi. 6 oldu. Kötü bir galibiyet. O yüzden Arda'yı sakın yazmayın. Arda'dan teknik direktör Galatasaray'a bugün için olmaz. 5 sene sonra belki gitsin bir kendine pro yapsın, dediğim gibi. Pro yaptıktan sonra birkaç iyi takım çalışır. Bir Avrupa yapsın önce. Ben Avrupa yapmasını istiyorum Arda'nın. Sonra buralara bakarız. Montella olmaz. Sakın Montella yazmayın. O da yuvalanır. O yüzden mümkün mertebe bakacağız. Yani ben Alman olmasından tarafım. Eğer oldu ki Allah korusun, yani bir başarısızlıkta ki hiç istemiyorum. Olursa Alman gelsin, gelebiliyorsa. Ve mümkün mertebe bütün ekibiyle gelsin. Ve mümkün mertebe altyapıya da dokunsun. Bu kim varsa gitsin. Tamam. Bir de doğru bir sportif direktör getirelim. Turgay Kerimoğlu olabilir bu. Sportif direktörlüğe çok yakışacağına inanıyorum. Turgay Kerimoğlu'nun. Başka kim olur bilmiyorum. Şu anda aklıma bir isim gelmiyor. Erdal Keser. Şu Erdal abi ya. Erdal Keser ne yapıyor şimdi? Vefat mı etti Erdal Keser ya? Tabii. Ha, 63 yaşında. Bak mesela Erdal Keser de olabilir. Gedes'in yanında yardımcı antrenördü. O da mesela bence sportif direktör olur. Yani ama ben günceli bilen bir yabancı sportif direktör ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi artık futbolumuzu yaratmamız gerekiyor. Yani her gelen teknik direktör Galatasaray'a bir şey dayatmayacak, sistem dayatmayacak. Biz teknik direktör sistem dayatacağız. Yurt dışında olduğu gibi. Diyeceğiz ki Galatasaray 4-2-3-1 oynar. 4-4-2 oynar. 3-5-2 oynar. 4-2-5-8 oynar. Önemli değil. Biz böyle oynuyoruz. Önemli olan presle oynuyoruz. Ondan sonra altyapı böyle oynuyor, üst yapı böyle oynuyor. Sen de bu takımı böyle oynatacaksın. Buna göre oyuncular alacağız. Buna göre bir yapılanma yapacağız. Sen de bu oyunu böyle oynayacaksın kardeşim. Tamam, bitti. Bu
buna hizmet edecek bir teknik direktör Galatasaray'da işbaşı yapar o zaman. Bakalım neler olacak. Efendim yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzel bir yayın oldu. İçindekileri de döktüm. Bundan sonrası Allah'a emanet. Çünkü hakikaten çok duaya ihtiyacı var bu takımın. Çok çok dua edilmesi lazım bu takım için. Çünkü Tanrı, yani futbol tanrıları bizi çok korudu. Ümit ederim korumaya da devam eder. Bundan sonrası için de önümüzün açık olmasını temenni ediyorum. Efendim, sahura da güzel yiyin, dikkatli tüketin yemeklerinizi. İlaçlarınızı, vitaminlerinizi alın. Sahurda, iftarda da keza öyle. Çok boş bırakmayın. Zor bir dönem. Allah yardımcınız olsun. Efendim Galatasaray'la kalın, sevgiyle kalın. İran mutlaka kazanır. Ama gidişat gösteriyor ki bir başkan ve teknik direktör değişikliği bizi bekliyor. Hayırlı geceler, iyi akşamlar. Sağ olun, var olun. Kapansana be.